Merhaba sevgili seyirciler, Pirhanoğlu'nun penceresine hoş geldiniz. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu programımızda İslam toplumlarının temel problemi açmaz ve çıkmaz üzerinde bir zihni çalışma yapacağım. İnsanlığın özellikle İslam toplumlarının devasa problemlerinden, açmaz ve çıkmazlarından eğitim konusunu ele almaya çalışacağım. Eğitim nasıl olmalı? Yani bu açmaz ve çıkmazlardan çıkış yolları, çareleri nelerdir? Bu konu üzerinde bir zihni çalışma yapacağım, bir yorum getireceğim. Evet, neden İslam toplumları mutlu, huzurlu ve müreffeh değiller? Temel sorun, mesele nedir? Evet, benim kendi tespit çalışmalarımın sonucunda tespitlerime göre temel sorun, mesele eğitim sistemiyle ilgilidir. Yani bugün İslam toplumları kendi işlerinde büyük kavgalar, nizalar, sıkıntılar, hem maddi hem manevi problemlerle ne yapıyor? Mücadele ediyor. Ama bir türlü söylemden eyleme geçiş yapamıyoruz. Yıllar öncesi, hatta çocukluğumuz, gençliğimiz döneminde büyük söylemler vardı. Yani nizam-ı alem söylemleri vardı. Bütün dünyayı huzura kavuşturmak gibi Müslümanların söylemleri vardı. Ama aradan yıllar geçti, halen o söylemlerimizi eyleme dönüştüremedik. Kendi içimizdeki kavgalar, nizalar, çekişmeler, bölüşmeler, hizipleşmeler, klikleşmeler vesaire bütün bizi iyice ayrıştırdı. Her toplum, yani İslam toplumu, grupları, işte partisi, pırtısı, herkes kendini beğenir hale geldi ve kendisinden övünür duruma geldi. Maalesef öyle. Öyle, oysa ki İslam toplumu bir ümmettir ve özellikleri, nitelikleri vardır. Dolayısıyla da bu sorunun, yani esas sorunun, meselenin kaynağı ciddi, sağlam bir eğitimsizlikten geçiyor. Bu eğitimsizlikten dolayı biz bugün açmaz ve çıkmazlar içerisindeyiz. Maddi ve manevi problemlerimizi neden çözemiyoruz? Bu konu üzerinde duracağız. Sizlere öncelikle bir ayet-i kerime okumak istiyorum. Araf suresi 96. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بِبَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Sadakallahu azim. Sevgi ve merhameti sonsuz olan Yüce Allah bu ayette buyuruyor ki öyle şeyler halkı vardır ki iman edip takvalı, yani duyarlı olsalardı, takvalı, duyarlı, bilinçli, sorumluluk bilincine sahip, yaratılış amacına uygun bir sorumluluk bilinci içerisinde olmuş olsalardı, elbette Allah onların üzerine gökten ve yerden bereketler açar, bereket kapıları açardı. Huzur ve mutluluk kapıları açardı. Peki niçin bugün o huzurlu, mutlu, bereket kapıları açılmıyor bize? Bunu sorgulamamız gerekiyor. Elbette sorgulamak lazım. Yani hatalarımız var, kusurlarımız var. Bunları mutlaka elden ve gözden geçirmek durumundayız. Evet, bugün insanlığın ve İslam toplumlarının büyük devasa problemleri var. Büyük devasa problemleri var. Zihnimizi, aklımızı çokça çalıştırmak zorundayız. Evet, sancılar çekiyoruz, sıkıntılar yaşıyoruz ama bir türlü bunları aşamıyoruz. Büyük söylemlerde bulunuyoruz ve dava diyoruz. Büyük söylemlerle birlikte davamız diyoruz ama bu davanın henüz altyapısını oluşturmuş değiliz ve o davayı da demin söylediğim gibi büyük söylemden en azından eyleme dönüştürmemiz gerekir. Ki
örnek bir toplum oluşturalım, rehber bir toplum oluşturalım ve bu örnek ve rehber toplum hem bizim İslam toplumlarımızı kurtarsın, huzura, refaha, mutluluğa, barışa ulaştırsın, hem de insanlığa örnekli teşkil etsin. Evet, demek ki bu açmaz ve çıkmazlarımız var, devasa problemlerimiz var. Bu açmaz ve çıkmazlardan kurtulmak için ne yapmalıyız? Önce akli selim ile, ilim irfan ile konuya yaklaşmamız lazım. Akli selim, ilim, irfan ile yaratılmış olan ayetleri, dikkat edin altını çiziyorum. Yaratılmış dediğimiz ayetler nedir? Yeryüzünde, dünyada ve evrende bulunan, yaratılmış olan bütün varlıkların tamamı ayrı ayrı parça parça ayetlerdir. Allah'ın varlığına ve birliğine delil, kanıt olan ayetlerdir. İşte bu yaratılmış olan ayetlerle ve insanlığın hem dünya ve hem ahiret saadetini temin edebilecek indirilmiş ayetleri birlikte meczedeceğiz. Yaratılmış ayetler, yani evren ve içindekiler ve indirilmiş olan ayetleri hikmetle okuyup, hikmetle, derin bir anlayışla okuyup, kavrayışla okuyup, anlayarak bir irfan, hikmet, insaf, merhamet, adalet, doğruluk, dürüstlük temeline dayalı bir eğitim sistemi kurmalıyız. Her şeyin başı bu. Ciddi bir eğitim sistemi kurmak zorundayız. Bütün düşünürlerin, ilim adamlarının, bilim adamlarının üzerinde yoğun bir şekilde durması gereken, hatta siyasetçilerin üzerinde en fazla durması gereken mesele, asıl mesele budur. Yani bizim kurtuluş çaremiz neye bağlı? Ciddi bir eğitim sistemine bağlıdır. Bu eğitim sistemini kurup, işte ıslah edici rehber toplumunu oluşturursak, o rehber toplumlar sayesinde, yani öğreticiler, öğretmenler, eğitim orduları tarafından yeni bir toplum oluşturabiliriz. Onun için her şeyden önce bütçemizi, malımızı, varlığımızı hepsini mutlaka en fazla eğitime yatırmak zorundayız. Demek ki bugünkü en büyük meselemiz ne? Eğitim. Eğitim ve eğitim. Öyle para, pul, işte şan, şöhret, efendim şehirlerin genişlemesi, binaların yükselmesi, kurumların çoğalması, bu değil meselemiz. Bizim meselemiz ciddi bir eğitim sistemidir değerli kardeşler. Peki bu eğitim sisteminin temel ilkeleri ne olmalıdır? Yani bu eğitim sistemin içerisinde olması gerekenler nelerdir? Buna bakalım. Öncelikle olarak akıl ve bilim. Akıl ve bilim. O sistemin oluştururken, o sistemin parametreleri oluşurken akıl devrede olacak ve bilim esas alınacak. Bilim, yani evrensel bilim esas alınacak. İkincisi, ilahi öğreti, yani vahiy ve ahlak. Eğitim sistemini ilahi öğretiden, vahiyden ve ahlaktan soyutlayamayız, dışlayamayız. O eğitim sisteminde mutlaka ilahi öğreti, vahiy ve ahlak olmalıdır. Akıl, bilim, ilim, ilahi öğreti, vahiy ve ahlak. Üçüncüsü nedir? Sevgi, merhamet ve güven. Evet, sevgiye dayalı, merhamete dayalı ve güvene dayalı bir eğitim sistemi. Öyle ki insanlar birbirlerine güvenecekler ve güven verecekler. Ve insanlar birbirlerine karşı merhametli olacaklar. İnsaflı ve merhametli davranacaklar. Sevgi esas olacaktır o sistemin içerisinde. Bu aile eğitimi de içindedir. Ama genel dediğimiz marif, yani örgün eğitim veya yaygın eğitim fark etmez. Bütün bu eğitimlerin temelinde akıl, bilim, ilahi öğreti, vahiy, ahlak, sevgi, merhamet ve güven.
Başka, doğruluk ve dürüstlük esasına dayalı olacak. Evet, doğruluk ve dürüstlük. Doğruluk derken nedir? Yani yine bilimseldir. Doğru ne ile bilinir? Bilim yoluyla bilinir, değil mi? İlmi keşiflerinden, bilimsel keşiflerinden oluşur. Doğru. Peki dürüstlük nedir? Bu manevidir. Bu da ahlakidir. Demek ki doğruluk ve dürüstlük esas olacak. Bir de vicdan, insaf ve hikmet. Bunun tamamen losyonu olacaktır. Bu eğitim sistemi. Vicdan. Vicdan eğitimi. İnsaf eğitimi. İnsaf dinin yarısıdır. Ve hikmet. Derinlemesine bir bilgi. Maddi, manevi, zahiri, batını bilgi sahibi olmak. Tefekkür insanları oluşturmak. Evet, bu ilkelere bağlı akıl, bilim, ilahi öğreti, vahiy, ahlak, sevgi, merhamet, güven, doğruluk ve dürüstlük, vicdan, insaf ve hikmete dayalı bir eğitim ordusu, önce sistemini kuracağız, sonra bir eğitim ordusu yetiştireceğiz. Ondan sonra insanlığı yetiştirmeye talip olacağız. Sizin ciddi bir eğitim sisteminiz yoksa, yani akşamdan sabaha değişebilen eğitim politikalarınız varsa ve evrensel bilimden, evrensel yasalardan uzak ise, işte ahlaktan, merhametten, sevgiden yoksun ise, güven vermiyorsa, insanları hem ruhlarını, gönüllerini, gönül dünyalarını hem bedenlerini eğitecek bir sistemin yoksa, ne yaparsanız yapın, kesinlikle ve kesinlikle açmaz ve çıkmazlardan kurtulmamız mümkün değildir. Evet, bu açmaz ve çıkmazlarımızı, problemlerimizi çözebilmenin yolları üzerinde sizlere bir zihni çalışma yaptım, yorum getirdim. Takdir sizlerin değerli kardeşlerim. Dolayısıyla da o nedenle insanlığın huzuru mutlaka ve mutlaka ciddi bir eğitim sisteminden, mutluluğu ve refahı ciddi bir eğitim sisteminden geçmektedir. Tek çare, yegane çözüm budur. Allah'a dayan, hani Akif şöyle demiştir, Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete rağm ol, yol ve çare budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Hoşça kalın, dostça kalın değerli kardeşlerim. Bir başka programda buluşmak üzere, hoşça kalın.